Vücudunuzdaki her bir hücre sürekli beyninizi gizlice gözlemliyor. Gerçekten. Patronu da sizsiniz. Mesela şimdi ben oturuyor olsam ve 10 defa kalkıyormuş gibi yapıp 9'unda yerimden kalkmasam. Sadece bir kere kalkmaya karar versem, beynim ne zaman ayağa kalkacağımı önceden bilir. Bunu önceden bilir. Ayağa kalkacağım anı bilecek kadar öngörülü. 10 teşebbüsümün hangisinde ayağa kalkacağımı çoktan biliyor. Çünkü o an beyne giden kan miktarını korumak için vücudum belli miktarda adrenalin üretiyor. Yoksa düşer bayılırım. Yani vücudunuz gözlem yapıyor. Zaten algısı yüksek. Tüm düşüncelerinize dikkat ediyor ve siz daha neyi seçeceğinizin farkına varmadan sizi ona hazırlıyor. Mesela siz elinizde uzaktan kumandayla kanepede oturuyorsunuz. Bilgisayarınız da hemen orada. Akıllı telefonunuz da şurada. Patlamış mısırınız da burada. Ve kanalları geziyor, Facebook'unuza bakıyor ve mesajlarınızı kontrol ediyorsunuz. Ve o sırada yarın değişmeye başlayacağım diyorsunuz. Bu arada o algıları yüksek bedeninizin gözlemlediği şey ne? O an vücudun bildiği şey ne? Gözlemlediği şey ne? Sakin ol. Bizimki yine kendini kandırıyor. Tabii ki hiçbir şey olmayacak. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz değil mi? Fakat kesin bir karar verip de ensenizdeki tüylerin dikildiğini hissederek şöyle bir şey de değilseniz, hayatımda olanlar, insanların ne dediği umurumda değil. Çevre, ne hissettiğim umurumda değil. Beden, ne kadar sürer umurumda değil. Zaman, ben bunu yapacağım. İşte o an birden yükselmiş hissediverdiniz. O anda verilmiş o karar programı yeniden yazdı. Tam da o an bedeniniz yeni bir zihne cevap verdi. Ve siz her gün o enerji seviyesine ulaşırsanız, kuantum alanına yeni bir işaret, başka bir deyişle bir imza gönderirsiniz. Çünkü düşünceler kuantum alanındaki elektriksel yüklemelerdir. Hisler de manyetik yüklemelerdir. Nasıl düşünüyor, nasıl hissediyorsanız bunlar hayatınızdaki her bir atomu etkileyen elektromanyetik bir işaret gönderir. Yani düşünceniz sinyali gönderir, duygunuzda olayı size çekerse siz de yeni varoluş durumuna geçersiniz. Çünkü varoluş durumunuz düşünme ve hissetme şeklinizdir. Yükseltilmiş bir varoluş durumu da o alana ben bu deneyimi yaşamak istiyorum sinyali gönderir. Ve siz her gün bu dileği, bu vizyonu ziyaret edin yeter. Bırakın detayları büyük akıl halletsin. Siz düşünmeyin. Çok eğlenceli değil mi? Bana göre en zor kısmı orası çünkü. Ben İtalyan bir anne ve babanın çocuğuyum. Benim babam bir göçmendi ve ben de her denileni yaparak büyüdüm. Ve yaratım sürecinin niyet etmeyle teslimiyet arasında çok hassas bir denge olduğunu fark etmeye başladığımda daha büyük bir gücün yolundan çekilmem gerektiğini de anladım. Sonuç almak için zorlamayı ve detaylara burnumu sokmayı bırakınca hayatımdaki sihir o zaman başladı. Bu arada biliyor musunuz? Gıdıklanma ile ilgili bilimsel bir çalışma vardır. Nerede ve ne zaman gıdıklanacağınızı bilirseniz gıdıklanmazsınız. Siz kuantum alanının sizi gıdıklamasına izin verin. Sizi şaşırtacak tüm detayları ve organizasyon işini ona bırakın. Sürpriz olsun. Hatalar sayesinde öğrenen beyin, sürprizler sayesinde de öğrenir. Yani dileğiniz sizi şaşırtarak, hiç düşünmediğiniz bir yoldan gerçekleştiğinde, kuantum alanı sizin niyetinize cevap vermiş demektir. Ve bir anda suratınızda kocaman bir gülümseme belirir. Çünkü siz artık o deneyimin tam içindesinizdir. Geriye bütün hayatınıza bakarsınız. Ve hiçbir şeyi değiştirmek istemezsiniz. Çünkü sizi bu ana onlar getirmiştir. Ve içinde bulunduğunuz o an, geçmişinizin şu ana ulaştığı andır. Kimsenin saçının telini değiştirmek istemez, kimseyi yargılamazsınız.
Bu çok mantıklıdır. Sizi bu ana o hayat getirmiştir ve buna da doğal varoluş hali denir.